Merhaba arkadaşlar, Aydo Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli, limonlu sucuk lokum tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi deneyin. Gerçek lokumu evde kendiniz yapın. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. İlk olarak istediğiniz miktarda cevizi iplere dizelim. Bu şekilde cevizleri ortadan ikiye bölelim arkadaşlar ve tersinden ön tarafına olacak şekilde ince bir ipin üzerine iğne ile dizelim. Böyle bütün olan cevizleri ortadan ikiye keselim. Benim bu verdiğim ölçülere böyle 3 adet dizmiş olduğum ceviz yetti. Bir tanesi fazladan geldi. Cevizleri dizdikten sonra karışımı hazırlayalım. Yarım adet limonun suyunu çay bardağının içerisine sıkalım. Üzerine çay bardağını doldurana kadar su ilave edelim. Fazla ekşi olmaması için bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Yani yarım adet limon 2 yemek kaşığı kadar suyu çıktı. Sonra limonlu suyun üzerine 1 çay bardağı nişasta ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Sonra silme 1 çay kaşığı olacak şekilde üzerine zerdeçal tozu ilave edelim. Çay kaşığının ucuyla biraz da limon tuzu ilave edelim. Tekrar pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Zerdeçal tozunu kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben sadece renk vermesi için kullandım. Eğer elinizde yoksa şart değil. Derince bir tencerenin içerisine 2 su bardağı şekeri alalım. Bu videoda kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Üzerine tepeleme 1 çay kaşığı olacak şekilde limon kabuğu rendesi ilave edelim. 1 su bardağı da su ilave edelim. Ocağın üzerine alıp karıştıralım. Ve şerbeti kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynarken biz de lokumları alacağımız fırın kağıtlarını hazırlayalım. Böyle bir adet fırın kağıdını ortadan ikiye keselim. Ve fırın kağıdının üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. Ve fırça yardımıyla sıvı yağı fırın kağıdının üzerine yayalım. Ve bunlar kenarda beklesin. Lokumlar piştikten sonra üzerine lokumları alacağız. Şerbet kaynadıktan sonra böyle fokur fokur güzel kaynadıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz karışımı ilave edelim. Ve bir taraftan da sürekli çırpalım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını orta ateşe kısalım arkadaşlar. Kesinlikle yüksek ateşte yapmayın. Bu şekilde çırparak lokumu pişirelim. Biraz sabır gerektiren bir tarif arkadaşlar ama kesinlikle zor değil. Sadece çırpma işlemi biraz insanı yorabiliyor. Başında beklemek insanı yorabiliyor. Yoksa diğer türlü hiçbir zorluğu yok. Evde kendi lokumunuzu kendiniz hazırlayın. Hem az maliyetli hem de çok pratik bir tarif arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bu çırpma işlemi biraz oyalıyor insanı. Yoksa diğer türlü çok kolay. Böyle orta ateşte ilk etapta 15 dakika pişirelim ve sürekli çırpalım. Diğer 5 dakikayı da kısık ateşte pişirelim. Yani toplamda 20 dakika. 20 dakikada benim lokum oldu arkadaşlar. Ama her ocak farklılık gösterebilir. Her ocağın ısısı ve tencerenin ısı kapsaması farklı olabileceği için siz kendiniz kontrol edin. Bayağı bir katı kıvam, koyu bir kıvam aldıysa 20 dakikada olmuş demektir. Eğer biraz daha gerekiyorsa 22 ila 25 dakika arası daha kısık ateşte pişirebilirsiniz. Bu şekilde bakın tam benim kıvamı oldu. Hiç bekletmeden hemen lokumu fırın kağıdının üzerine alalım. Ben 3 eşit parçaya paylaştırdım arkadaşlar lokumu. Birazını bir fırın kağıdının üzerine ve geri kalanını da
iki fırın kağıdının üzerine paylaştırdım. Yani böyle 3'e paylaştırdım. Fırın kağıdının üzerine fırça yardımıyla, yani böyle bir spatula yardımıyla biraz düzleyelim. Spatulayı yağlarsanız daha kolay şekil verebilirsiniz. Sonra ipe dizmiş olduğumuz cevizleri lokumun ortasına alalım. Yine aynı şekilde diğer lokumu da spatula ile biraz yayalım fırın kağıdının üzerine. Yine ipe dizmiş olduğumuz cevizi ortasına alalım. Bunları bu şekilde kenara alıp diğer macunu da, yani diğer lokumu da aynı şekilde fırın kağıdının üzerine alalım ve yayalım. Dediğim gibi eğer spatulaya yapışmasını istemiyorsanız mutlaka spatulayı yağlayın arkadaşlar. Bu işleminizi daha kolaylaştıracaktır. Üçüncü lokumu da fırın kağıdının üzerine yaydıktan sonra yine ortasına cevizi alalım ve katlama işlemini yapalım. Bakın gördüğünüz şekilde iki ucunu birleştirelim. Böyle sıkıca birleştirelim arkadaşlar. Böyle yapma aşamalarına dikkat ederseniz kesinlikle zorlanmadan lokumun şeklini verebilirsiniz. Ve diğerini de size yine göstereyim. İki ucunu birleştirelim ve elimizde de aşağı doğru bastıralım. Bakın bu şekilde yapıp lokumu sıkılaştıralım. Ve yine kenara alıp diğer olan lokumu da aynı şekilde yapalım. Sonra lokumları sıkıca dolayalım. Böyle gördüğünüz şekilde böyle uç kısımlarını da buralım arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıkıca dolayıp tekrar uç kısımlarını buralım. Kenara alalım. Diğer lokumlara da aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde sıkıca sardıktan sonra serin bir yere lokumları alalım ve iyice lokumlar sıkılaşsın ve soğusun. Ben balkona çıkarttım. Bir saatin içerisinde lokumlar güzel sertleşmiş, iyice soğumuş. Ve lokum da tamamen soğuduktan sonra uç kısımlarından vurmuş olduğumuz yerlerden açalım. Lokumu çıkartalım fırın kağıdının arasında. Bakın eğer yağlamazsanız yapışır. Kesinlikle lokumu fırın kağıdından alamazsınız arkadaşlar. Muhakkak yağlayın. Büyükçe bir tabağın içerisine Hindistan cevizi alalım. Ve lokumları bolca Hindistan cevizine bulayalım arkadaşlar. Sonra kesme tahtasının üzerine Hindistan cevizine bulamış olduğumuz lokumları alalım. Yine aynı şekilde diğer lokumları da aynı işlemi uygulayalım. Gerçek lokumdan hiç farkı yok arkadaşlar. Kesinlikle jöle kıvamında değil. Çok lezzetli, uzayan bir cevizli lokum yiyorsunuz. Yani cevizli sucuk yiyorsunuz diyeyim size. Muhakkak deneyin bu tarifi. Denedikten sonra inanın bana hak vereceksiniz. Deneyip, beğenip, yorumlarda da bana belirtirseniz, eğer yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve bana yorumlar kısmında belirtirseniz ben de ona göre sizler için video hazırlarım. Bakın bu şekilde lokumları tahtanın üzerine aldıktan sonra bıçağın üzerine yağlayalım. Yine yağlamamız lokumların yapışmamasını sağlayacaktır arkadaşlar. Her defasında bıçağın uç kısmını yağlayalım ve o şekilde keselim. Lokumun kesme büyüklüğünü de siz kendinize göre ayarlayın. Bakın içerisindeki ip de bir taraftan kalıyor arkadaşlar. En sonunda da arka tarafından ipini çıkartabilirsiniz. Bakın dediğim gibi ipi kalıyor.
Gerçeğinden hiçbir farkı olmayan çok lezzetli bir lokum tarifi, cevizli sucuk tarifi. Sizler de deneyin. Böyle kesme işlemi bittikten sonra ben tekrar böyle uç kısımlarını da Hindistan cevizine buladım ve servis tabağının üzerine lokumları aldım. Lokumları bu şekilde hazırladıktan sonra saklama kabının içerisine bolca Hindistan cevizi alıp o şekilde saklayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Muhakkak denenmesi gereken bir tarif. Sizler de deneyin ve sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edin. Ve evde kendi lokumunuzu da kendiniz yapın derim. Cevizli, limonlu lokum tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.